Merhaba, motor etiketi okuma üzerinde bir video hazırladım. Resimde gördüğünüz bir asenkron motorun motor etiketi. Neler var bir bakalım. Şimdi şurada 3 faz diyor. Burada modeli var, numarası. Şimdi IP55. Bunların hepsi ayrı bir konu. Bunların detaylarına tek tek girmeyeceğim. Sadece ne olduğunu anlatacağım. IP55 koruma sınıfı. Yani buradaki 5 mekanik. İkinci 5 ise suyla ilgili korumayı gösterir. IP55 iyi bir korumadır. Yani bu çok ince tozlara karşı bile koruma. Su içinde çalışmaz ama su damlasına karşı da bir koruması mevcut. 40 derece Insulation Class FS1. S1 dediği Duty. Şuraya yazalım. Duty. Duty ne demek? Çalışma rejimi. Yani S1 sürekli bu gücü, yani şurada verdiği gücü motordan şu hızda alabilirsiniz demek. Yani motor 7/24 çalışabilir. Nerede çalışır? 40 derece ortam maksimum. Ayrıca ne var? 1000 metre. Yani şu demek istiyor. 1000 metrenin altında deniz seviyesine göre 40 derecenin yine altında olmak şartıyla bu motor sürekli 7/24 çalışabilir. Şurada motor verimlilik sınıfı var. Bu verimlilik sınıfları sonradan ibareleri biraz değiştirdi. Burada UE2 diyor. 87.7 bir verimi var. Yine bu motor sınıfları IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 diye devam eder. Buradaki rakam arttıkça motor daha verimli hale gelir. Şurada rulman tipi var. Ön rulman. Şurada da arka rulmanın bilgileri var. Burada bir A ibaresi var, bir H ibaresi var. A ibaresi bu rulmanda kullanılan gres ile ilgili bir bilgi, teknik bir bilgi. H ifadesi ise horizontal çalışma. Yani bu motorun yatay çalışması lazım. Dikey çalışmaz. Dikey çalışırsa V olacak, vertical olacak. Burada da motor standardı var. Bu motor standartlarına göre bunlar hepsi tanımlanmış. Yani bu motor standardına göre buradaki etiket bilgileri çıkıyor. Yani bunları üretici kendi isteğine göre, kendi arzusuna göre değil, şuradaki standarda uyarak vermek zorunda. Şimdi motorumuzda yıldız ve üçgen bağlantı var. Şu üçgen bağlantı ifade eder. Şu yıldız bağlantı ifade eder. Üçgen ve yıldız bağlantı motorlar için, asenkron motor için çok önemli bir ifade. Şimdi yıldız üçgeni kısaca bir anlatalım. Önce üçgen bağlantıyı çizelim. Şurada motor sargıları var. Endüktansını çizmiyorum. Sargıyı direnç şeklinde göstereceğim. Aslında buralarda da endüktansı var. Şuradan 3 fazı verirsiniz motora. Buna biz üçgen diyoruz. Yani delta. Bu delta bağlantı. Bir de yıldız bağlantımız var. Onu da şu şekilde çizelim. Yine buradan 3 fazı veriyorsunuz. Bu ise yıldız bağlantı. Yani star. Şu demek oluyor. Şuradaki sargılar birbirine eş. Şu R ise şu da R. R ve R. Yani aynı sargıları kullanarak motor klemans kutusu görürsünüz. 6 tane uç vardır. Şu sargı şu şekilde, şu sargı şu şekilde, şu sargı ise şu şekilde dışarı çıkartılmıştır. Şimdi kırmızı kalemle çizelim. Delta yapmamız için ne gerekiyor? Kısa devre çubukları vardır. Kısa devre çubuklarıyla delta yaparsınız. Şu şekilde bağlarsanız ve şuradan da R, S, T fazlarını bağlarsınız. Bu bağlantı üçgen bağlantı olur. Şimdi aynısını bir de yıldız bağlantı için yapalım. Burada şunu oluşturmak için bir tane ortak noktası yapmamız lazım. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şurası köprümüzü bu sefer buraya bağlıyoruz. Tek bir köprü oluyor. Burada 3 tane vardı. R, S ve T. Gördüğünüz gibi yıldız üçgen bağlantı bu şekilde. Burada motor üçgen bağladığınız zaman gerekli olan voltaj, kilowatt ve cosV değerleri mevcut. Akım mevcut. Burada da yıldız bağladığınız zaman olanki değerler mevcut. Bu bilgiden ne yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi motorun eşdeğer devresini çizmiştik. Bir direncimiz var, bir endüktansımız var, bir zıt EMK'mız var. Şu şekilde bir eşdeğer devre çizdik. Şurada bir R'miz var, şurada bir L'miz var. Şurada da bir, bunu nasıl yazalım? Voltaj zıt EMK diyelim. Buraya da voltaj besleme diyelim. Şimdi motoru üçgen bağlarsak ne olur? Bir de buraya motorun sargılarını çizelim. Evet, şu şekilde 3 faz sargımız var. Ve aynı zamanda da endüktansımız var. Yani bu ayrı değil tabi. Bu bobinin kendi içinde bobin olmasından kaynaklı bakırın mesafesiyle ilgili bir direncimiz var. Ve bakırın sonuçta tur atmasından dolayı da bir bobin etkisinden dolayı da bir L'si var. Şimdi buraya R diyelim. Bunları da L diyelim her sargının. Şimdi biz burada elektriğe bağladığımız zaman, üçgen olarak bağladığımız zaman R delta ne olur? R bölü 1.5. Bakın şurada görüyorsunuz. R var. 2R var. Bunların eş değer devresi. L ne olur?
O da aynı şekilde sargının L'si bölü 1.5. R çarpı 2 olur. Niye? Bakın her faz arasında 1, 2. 2R var. 2R var, 2R var. L yıldız ne olur? Yine L çarpı 2 olur. Peki zıt EMK ne olur? Bu motorun ürettiği üçgen diyoruz. Bu motorun ürettiği zıt EMK olur. Yıldızda ne olur? Yıldız ve zıt EMK. Bakın şimdi şu voltaj üretiyor. Şu voltaj, daha doğrusu içinde DMK voltajı var, zıt EMK voltajı var, zıt EMK voltajı var. Her faza bir tane zıt EMK voltajı düşüyor. Burada ne oluyor? Burada üretiyor, burada üretiyor. Her faza ne oluyor? 2 tane zıt EMK geliyor. Ama bu 3 faz sistemin özelliğinden dolayı, yani aralarındaki faz farkından dolayı bu kök 3 ile çarpılır. Aralarında geçiş yaparsak ne olur? Üçgenden yıldıza. Motoru, sargıları, yani sizin bağladığınız elektrik voltajındaki, yani daha doğrusu fazlara bağladığınızdaki dirençler ne olur? R üçgen direnci çarpı R yıldız direnci olur. 3. Üçgende ölçtüğünüz direncin 3 katı R yıldız da olur. D ne olur? O da aynı şekilde. Şuradaki formüllerden onu bulabilirsiniz. Aslında şuradaki hesaplamaları kullanarak şu sonucu elde edebiliyoruz. Yani yıldızdan üçgene, üçgenden yıldıza çevirirken motor değerleri bu şekilde değişir. Akım ve voltaj ne olur? Şimdi burada ne görüyoruz? 230 volt, 400 volt. Yıldızla üçgen arasında kök 3 katı fark vardır. Yani üçgen çarpı karekök 3 yıldızı ifade eder. Bu voltaj için geçerli. Şimdi oradan hesaplayalım. 230 voltumuz var. 230 volt çarpı karekök 3 bize yıldız voltajını verecek. Evet, hesabımızı yapalım. 230 çarpı kök 3 1.732'dir. Devamı var ama yeterli bu. Bakın ne çıktı? 398.36. Burada ne diyor? 400 volt. Aslında böyle küsuratlı yazmamak için bu şekilde yazıyorlar. Akım ne olur? Akımı da şuraya yazalım. Üçgende bölü karekök 3 eşittir yıldız akımı olur. Yani şu manaya gelir. Şuradan baktığımız zaman 18.90, 10.90. Hesaplayalım. 18.90 bölü karekök 3 10.91 amper. Yine burada yuvarlanmış 10.90 olarak yazılmış. Gördüğünüz gibi motor etiketini okumak bu şekilde. Yani motoru gördüğünüz zaman siz de bu hesaplamaları yapabilirsiniz. Burada ne diyor? 5,5 kW. 1450 devir. Bakın burada güç aynı. Niye güç aynı? Devir aynı. Tork da aynı. Dolayısıyla kilowatt aynı. Şimdi buradan tork hesaplayalım. Fark etmez. İster yıldız ister üçgen. Torkumuzu hesaplayalım. Daha evvel yapmıştık. 5.5 çarpı 9550 bölü 1450 devir. 36.22. 36.22 Newton metre. Demek ki bu motorun verdiği tork bu. Yani biz motoru bir yerde kullandığımız zaman 36.22 Newton'luk bir yükümüz olması lazım. Asenkron motorlar aşırı yüke karşı biraz daha kötü davranış sergiler. Genelde bunun 1,5 katına kadar ilk anda kalkış veya 2 katına kadar kullanılabilir ama daha üzeri çok tavsiye edilmez. Buradaki torkumuz ne? Hesaplayalım. Bu arada burada 460 volt. Yani 460 volt 60 Hz'de çalıştırdığım zamanki değerler bunlar. Burada da torkumuzu hesaplayalım. 5.5 çarpı 9550 bölü 1760. 29.84. Şimdi burada torkumuz daha yüksek. Burada torkumuz daha düşük. Çünkü daha yüksek devirde çalışıyoruz. Bu motorun verebileceği güç belli. Asenkron motordaki şu 5,5 kW niye var? Niye 10 değil, 20 değil, 30 değil, 1 değil? Yani bunu sınırlayan ne? Bunu sınırlayan motorun verimi. Şimdi motorun bir hacmi var. Bu hacim üzerinden de arkasında fan var. Hızlandıkça fan soğutuyor ve bu hacim üzerinden bir miktar ısı atabiliyor. Bu ısı atımı belli. Joule veya kilowatt olarak ifade edebiliriz. Bu ısı atımının üzerinde bir güç olduğu zaman, yani o kadar bir olması gerekenden fazla bir güç çekildiği zaman motor fazla ısınacaktır ve buradaki 40 derece ve sürekli çalışmayı karşılamayacaktır. Bu motorun testi dizayn yapılır, test edilir. Test edilirken bu parametreler belirlenir.
Yani bu motorun üzerine 7,5 kW da yazabilirdi. Nasıl yazardı? Motoru fanla değil de başka bir şekilde çok daha ciddi soğuturdunuz. 7,5 kW da yazabilirdi. O zaman buradaki akımlar tabii değişirdi. Peki motor üzerinden ne kadar ısı atabilir? Bunu kilowatt olarak hesaplayalım. Bunu hesaplamak çok kolay. Şimdi motorun verimi neydi? IE2 %87.70, %87.7. Şimdi bu ne demek? Giren enerji ile çıkan enerji. Bir de benim sahada gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi, burada yazan 5,5 kW'ı elektrik tüketimi olarak anlaşılıyor. Motorlarda hiçbir zaman elektrik tüketimi yazmaz. Motorlarda sadece motordan alınan, yani motorun size sunduğu güç verilir. O da nedir? Hareket enerjisidir. O da nedir? Mekanik güçtür. Yani bizim mekanik gücümüz 5,5 kW'tır. Peki bu motorun elektrik gücü ne kadardır? Yani biz dedik ki motorun bir verimi var. Biliyorsunuz giren enerji böyle çıkan enerji. Şimdi onu hesaplayalım. Bunu da hesaplaması çok kolay. Şu %87.7 şu demektir. 0,877. Siz bunu şöyle hesaplamayın. Böyle hesaplayalım. Şimdi 5,5 kW var değil mi? Bölü 0,877. Yani siz 6,27 kW elektrik enerjisi çekersiniz motoru 5,5 kW'tan yükle çalıştırmakta. Bu önemli bir şey çünkü motorlarda genelde karıştırılan bu. Yani 5,5 kW motor kullandığımız zaman sanki motor 5,5 kW çekiyormuş gibi düşünülüyor ama öyle değil. Bu motor 5,5 kW'tan fazla çeker. Tabii ki motor her zaman tam yüklenmeyebilir. Biraz daha az yüklenebilir. Yani şuradaki tork, şimdi bu devirde çalışıyor, örnek veriyorum. Sürücü kullanmadınız. 50 Hz'e verdiniz. Bu devirde motor, hatta bu devrin biraz üzerinde döner. Yüklendikçe bu devre doğru yaklaşır. Siz 36,22 Nm motordan tork çektiğiniz zamanki oluşacak güçtür bu. Mekanik güç ve dolayısıyla elektrik gücü. Eğer bu torkun altında çalışıyorsanız zaten bu da düşecek. Elektrik enerjisi de düşecek. Buna göre motor üzerinden kaç wattlık bir ısı enerjisi atabilir? 6,27 eksi 5,5 eşittir 0,77 kW üzerinden ısı atabiliyor bu motorumuz. Buradaki dizayna göre, yani gövde dizaynı, gövde hacmi ve arkasındaki fana göre. Motorumuz neydi verimi? Eğer bu motoru dizaynı değiştirip verimini arttırsaydık ne olacaktı? Mesela örnek veriyorum. Hani bu tür motor için biraz imkansız ama %95 verim olsaydı. O zaman üzerinden atması gereken ısı ne olacaktı? 5,5 bölü 0,95. 5,78 kW. 5,5 kW'dan çık. 0,29 kW. Yani önceden 0,77 kW üzerinden ısı atarken şimdi 0,29 kW atacak. Ama ne dedik? Bu gövde, bu fanla bu 0,77'yi atabiliyor. O zaman da gücünü arttırırız. Yani aynı motordan 5,5 kW yazan motoru daha fazla yükleyebiliriz. Örnek veriyorum, motoru 7,5 kW yapsak, %95 verim olsa, bu sefer üzerinden ne kadar ısı atar? 0,394. Bakın hala diyelim motor 15 kW'lık %95 olsaydı ne kadar bir verim kaybımız olacaktı ısıya dönüşen? 0,79 kW. Gördüğünüz gibi buna yakın. Yani eğer biz bu 5,5 kW'lık motoru 0,87 verim değil de %95 verimde yapsaydık aslında motor 5,5 kW değil 15 kW'lık bir motor olacak. Tabi ona göre elektriksel akım değerleri falan değişecekti. Tabi bu 5,5 kW, yani bu hacimdeki motor için %95 verim elde etmek zor ama birkaç puan verim artışı sağlanabiliyor işte bu bahsettiğim IE2, IE3, IE4'lerde. Bu sayede aslında motor boyutu da küçülüyor veya motor kilovatı artabiliyor. Diğer bir bilgimiz de şu. Buradaki elektrik enerjisini nasıl hesaplarız? Şimdi aslında etikette bilgiler var. P, yani elektrik enerjisi 3 faz sistem için karekök 3 çarpı voltaj çarpı akım çarpı cos P'dir. Şimdi burada hesaplayalım. Etikete bakalım neymiş? Karekök 3 çarpı voltaj kaç? 230. Akım kaç? 18,90. Cos P kaç? 0,83. Bu cos P diyorsunuz voltaj ile akım arasındaki faz farkı, yani bize buradaki aktif gücü verir. Hesaplayalım. Bu bize watt verir. Şimdi kilovatı çevirmek için ne yapıyoruz? Bine bölüyoruz. Neymiş? 6,25 kilowatt. Biz verimde ne bulduk? 6,27. Oldukça yakın. Büyük ihtimalle cos P'nin küsuratı vardır. Şimdi aynı gücü yıldız için de hesaplayalım. Yani karekök 3 çarpı voltajımız kaç? 400 volt. Akımız kaç? 10,90.
cos pi 0.83 bölü 1000. Ne çıktı? 6.267 kW. Dediğim gibi şurada küsuratlar vardır. Voltajda küsuratlar vardır. Hatta biz voltajı ne bulmuştuk? Voltajı 398.86 bulmuştuk. Sanki bunu 4 üzerine bunu koysak bu tam birbirine oturacak gibi duruyor. Şimdi güç hesaplamamız da bu şekilde. Şimdi güç hesaplamamızda ne elde ettik? Bir kere üzerinde yazan verim değerinden hesapladığımız güçle üzerinde yazan elektrik değerlerinden hesapladığımız güç birbiriyle örtüştü. Bunun olması gerekiyor. Yani bir verim üzerinden gittik, bir de elektriksel güç hesaplaması üzerinden gittik. Mesela 460 volt için de hesaplayalım. 460 0.10.35 amper 0.74 cos pi 6.1 10 kW. Bunun da aynı çıkması gerekirdi. Belki bunun olması nedeni şu olabilir. Şuradaki verimler şu değerler için verilmiş. Belki siz bunu yüksek devirde çalıştırdığınız zaman verim farklılaşıyor. Peki buradaki verim ne olur? Şöyle çizelim. Şurası 60 Hz'deki çalışmada. Şimdi giren enerji ne kadardı? 6.1 pardon. 5.5. Çıkan enerji 5.5. Giren enerjinin 6.1. 90.1 olur. Yani motor verimi kaçtı? 87.7 idi. Fakat biz bunu 60 Hz 1760 devir çalıştırdığımız zaman motor verimi yükselecek. Buradaki motorun karakteristiğine göre. Şimdi bir sonraki videoda da açıkçası ya da birkaç sonraki videolarda da şunu yapmak istiyorum. Motorun verimini nasıl yükseltebiliriz? Ya da aynı işi yapmak için daha az elektrik nasıl harcarız? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ilgi duyulduğunu hissedersem o videoyu da çekerim. Eğer videolar ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın. Son olarak da şimdi elektrikli araçlar biliyorsunuz gittikçe yaygınlaşıyor. Bazı karşılaşılan tedirginlikler de var. Açıkçası ben de o taraftayım. Sanki biraz daha gelişmesi gerekiyor ama bu işin sonu sonuçta elektrikli araçlara gidecek. Yani elektrikli araçlar kaçınılmaz. Geliyor. Yani geldi diyemeyiz. Geliyor. Hala problemler var. Ama bundan sonra belki de 10 sene sonra hiçbir şekilde içten yanmalı motorlu bir araç üretilmeyecek. O yüzden de elektrikli araçlar hakkında da bir video yapmak istiyorum. Yani burada elektrikli araçların çalışma mantığı ne? İçinde nasıl bir yazılım, tabii bu şey kısmı, temel powertrain dediğimiz kısımda neler var? Motoru nasıl kontrol ediyor? Geri kazanım nasıl yapıyor? Ve bunun yanında da işte pil teknolojileri, motor teknolojileri ve elektrikli araçların geleceğiyle ilgili kendi fikrimi anlatacağım bir videoda hazırlamak istiyorum. Yeniden görüşmek üzere.